Yemek okulumuza hoş geldiniz. Malumunuz Ramazan da geldi. Bugün bizim evde Ramazan'ın yıldızı, hatta bayramın, özel her günün yıldızı annemin tarifiyle sargı burma yapacağız. Birkaç ufak naçizane kendimce ayarlamalarla hepimizin yapabileceği böyle sıfırdan kolay kolay anlatacağım ev baklavası. İşe önce hamuruyla başlayacağız. Şimdi klasik tabii ki Antep baklavasının hamuru böyle un, yumurta ve tuzdan böyle sert. Hem yılların emektarlığını gerektiren hem de güç kuvvet gerektiren bir hamur. Onun yerine hani sanırım herkesin annesinin evde yaptığı böyle yoğurtlu, yağlı, birazcık bekleyince çok daha kolay açılan bir hamurumuz var. Bunun için ölçüleri hep çay bardağı ile vereceğim. Başlıyorum. Bir çay bardağı yoğurtla başlıyorum. Ben hem çay bardağı ölçülerini hem de gramaj ölçülerini aşağıya yazacağım. Aklınızda olsun. Ama bir çay bardağı yoğurdu önce koyuyorum. Önce bir sıvıları koyup karıştıracağım. Ondan sonra un girecek. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı birazcık daha düz olduğu için tercihtir. Bundan sonra bir yumurta. Hop. Yumurtadan sonra yarım çay bardağı da su geliyor. Yarım çay bardağı su ve son olarak bir çorba kaşığı sirke. Ne sirkesi? Beyaz üzüm sirkesi, elma sirkesi, üzüm sirkesi hepsi olur. Geldik katı malzemelere. Nedir onlar? Bir tutam tuz, bir çay kaşığı karbonat ve bunları bir karıştıracağım önce. Harika karışmasına gerek yok. Bir yumurta dağılsın, yoğurt açılsın yeter. Ondan sonra aynı bardakla 6 çay bardağı un ekleyeceğim. Bunun tamamını ekliyorum. Ya undan una değişebiliyor. Ben bu unla denediğim için direkt ekledim. Ama siz önce böyle bir 4,5-5 bardak ekleyip ondan sonra yavaş yavaş kıvamına bakabilirsiniz. Zaten ben olmuş halini göstereceğim. Ne unu o? Güzel soru sordun. Beyaz un. Hatta hani zaten yapanlar biliyordur. Baklavalık, böreklik diye sert un satılır. Onun proteini biraz daha yüksektir, daha serttir, daha kolay açılır. Ondan almaya dikkat edin. Ama hani normal unla da yapamaz değilsiniz. Sadece o işinizi birazcık kolaylaştırır. Şimdi bir kabasını karıştırdıktan sonra spatulayı sıyırıyorum ve elimle işe girişiyorum. Şimdi hamur iyice yumuşacık bir hale geldi. Annem ilk söylediğinde anne saçmalama yağlı hamur nasıl yumuşak olsun, nasıl rahat açılsın, kesilir o dedim. Ama yaptıktan sonra bayağı insanın alıp sarılası geliyor. Yumuşacık, hani al beni aç diyen bir hamur haline geliyor. Şimdi bunu 12 beze ayıracağız. Bu hamur da her hamur gibi dinlendikçe daha rahat açılıyor. Benim tecrübe ettiğim böyle bunu sarıp bir gün buzdolabında bekletince çok rahat açılıyor ama yarım saat bekleyip de açtığım oldu. O da gayet güzel açılıyor. Böyle yaklaşık bir mandalina boyutunda olmaları ama çok da büyük bir mandalina değil. İri yumurta, küçük mandalina boyutu yeterlidir. Zaten tartı varsa böyle 65 gram civarı idealdir. Ama şunu böyle olabildiğince düzgün açıp önce 4'e bölün, sonra her birini 3'e bölün. En kolayı o oluyor. Şu ortalar hep biraz büyük oluyor. Oradan biraz alıp sonra ekleyince şimdi bunları yuvarlıyoruz. Şimdi bundan sonra ben pişirme kağıdı koydum ama siz dilerseniz buzdolabı poşeti de koyabilirsiniz. Bunları böyle birazcık yayacağım ki ondan sonra açması kolaylaşsın. Şöyle altı altı kat kat dizeceğim. Buzdolabına atacağım. Bir gün beklemiş yere getireceğim. Çok düzgün olmalarına hiç gerek yok. Birazcık yaysak yeter. Bir gün beklemiş hamurlarla geldim. Onları açacağım ama açıp tepsiye yerleştireceğim. Tepsinin altını o yüzden biraz yağlamam lazım. Hem tepsiyi hem de bütün baklavayı yağlamak için burada 225 gram tereyağım var. Bunu şöyle bir hafifçe eritiyorum başta.
Hop. Tık diye düştüler. Şu an sadece bir tamamının erimesine bile gerek yok. Şunun tabanını fırçayla sürecek kadar erirse yeter bana. Zeytinyağıyla yapamaz mıyız? Zeytinyağıyla yaparsın da bir tereyağı kadar çıtır çıtır olmaz. Yapamazsın ya, olmaz. Sade yağ ile yaparsın. Şimdi biz baklava hamuru açıyoruz diye ben o kadar uğraştırmak istemedim ama sade yağ yapsan öf şenlik olur. Yapmak isteyen olursa ya da evinde sade yağ olan varsa hiç durmasın, hemen davransın. Bu zaten birazcık eridi. Şöyle fırçayı ıslatacak kadar olsa yeter. Zaten burmalar buna yapışmasın diye yağlıyorum. O yüzden azıcık yağlasam yeter. Tepsiyi yağladım. Kenara alıyorum. Artık asılışa başlayabilirim. Bunun için de oklava. Açmak için burada buğday nişastası var. Yaklaşık 150 gram gayet yetecektir. Elimle birazcık alıp üzerine koyuyorum. Az gelebilir, ondan sonra ekleriz, hiç dert değil. Önce bir böyle küçük küçük şöyle çevire çevire açıyorum. Ondan sonra dolamaya geçeceğim. Tabii ki ne kadar yuvarlak o kadar iyi ama yuvarlak değilse de hiç dünyanın sonu değil. Zaten biz bunu ondan sonra saracağız ve buracağız. Birazcık açtıktan sonra yaklaşık nedir çapı, işte 30 santim falan. Ondan sonra şöyle kenardan 45 derece gibi bir açıyla tutuyorum. Şu kenarı üstüne atıp böyle çok gevşek değil, hafif gerdire gerdire hamuru sarıyorum. Ondan sonra bunu böyle çevirip, bunu da Arzu abladan öğrendim. Önce oklavayı atacağım, ondan sonra oklavayı tutacağım. Ama o atmayla o yufka her türlü birazcık daha açılacak. Böyle alacağım, çevireceğim. Ondan sonra büyüdüğünü zaten göreceğiz. Öyle attım, geri çektim. Şimdi bir tur daha yapacağım. Normalde bir kere yapıp açmak gerekiyor. Attım, çektim. Bak biraz açıldı. Şu an bir yamuk ya. Şimdi tekrar bu kenardan alıyorum. Gevşek değil. Böyle gergince sarıyorum. Ondan sonra tak attım. Oklavayı elimden bırakıyorum. Ondan sonra ileride tutuyorum. Orada birazcık bastırıyorum ki hamur açılsın. Kırışabilir. Kırışıkların hepsi açılacak. Bunun tabii ki eminim matematiksel bir açıklaması var. Benim aklım ona yetmiyor. Sadece çok güzel açılıyor hamur. Onu biliyorum. Bunu böyle yaklaşık 2 şarkı süresince, şarkısına göre değişir, yapınca hamur tam kıvama geliyor. Tecrübeyle sabitledim. Diyelim ki arada nişasta gitti, hamur yapışmaya başladı. Ne yapacağız? Bak benimki yapışmaya başladı. Birazcık hemen elime nişasta alacağım. Çıp 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 çıp. Kar yağdır gibi serpeceğim. Ondan sonra devam. O nişasta yiyecektir. Burada artık kırışıklıklar olunca birazcık da büyüyüp inceldikten sonra şöyle gerdire gerdire açabilirsiniz. Biliyorum bu konu hakkında saatlerdir konuşuyorum ama kendi annem dahil bunu böyle anlatan yok. Bunu böyle keşfettiğimde bunu açmak çok kolaymış aydınlanması bana bayağı, ya ben bundan sonra sürekli baklava açarım, bu çok eğlenceli falan dedirtti. O yüzden hiç şey yapmayın, sıkılıp yorulmayın. Böyle bir onun tadına vardıktan sonra gerçekten açmak çok keyifli oluyor. Burada bir de şöyle bir hile var. Mesela kenarlar birazcık kalın kalıyor. Öyle oldu, doğradıktan sonra şöyle kenarları birazcık bastırıp öyle açabilirsiniz. Öyle daha çok kırışıyor ama kenarlar güzel inceliyor. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Şu yufkayı ikiye açtık ya. Ortadan ikiye kesiyorum. Bunu tabii ki bizim evde hep cevizli olur. Ama ceviz birazcık pahalı. Ben birazcık fındıkla da yapacağım. Yarısına fındık, yarısına ceviz dökeceğim. Onları vuracağım. Yani tepsinin altı fındıklı, üstü cevizli olacak. Şimdi ondan sonra şöyle yapıyoruz. Yufkanın yuvarlak tarafına geliyoruz. Onu böyle oklavanın etrafına sarıyorum. Haliyle sargı burma olduğu için bu sargı kısmı. Ondan sonra da büzüyorum, buruyorum. Bu da burma kısmı. Ondan sonra zaten kuru olduğu için oklavadan çıkıyor.
Bunu böylece getirip tepsiye en dıştan yerleştiriyorum. Aynı şeyi yukarı içinde yapacağım. Çok gevşek değil ama çok sıkı da sarmıyorum. Yufkanın bitiş yeri alta gelsin ki içinden dökülmesin. Tekrar büzüyorum ve yerleştiriyorum. Yaklaşık 40 santim çapında bir tepsi bu ölçü için ideal oluyor. Ondan sonra tezgahı iyice temizliyorum ki yeni yufkayı cevizler, fındıklar yırtmasın. Bu kadar. Bunu bütün tepsiyi dolana kadar yapacağım. Evet. Zorlu yolculuğumuz sona erdi. Tam o 6 beze vardı. Pardon 12 beze vardı. İkiye böldük. 24 parça sargı burmayı sardık, burduk, tepsiye dizdik. Şöyle alt taraf fındıklı, üst taraf cevizli şeklinde. Şimdi bunun üzerine tereyağı kızdırıp dökeceğim. Ama hani sade yağ olsa daha iyi olur dedik ya. Şöyle bir üste çıkan köpükleri de hazır onlar üste çıkmışken alacağım. Çok uğraşmayacağım. Sadece üste çıkanları alacağım ki onlar çünkü ondan sonra üstünde kalınca zaten siz de fark edeceksiniz. Böyle küçük küçük yanıyorlar, siyahlaşıyorlar. Şöyle sadece kabaca üste gelenleri alıyorum. Kızgın tereyağı önemli ki böyle o katlar çüp 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 birbirinden ayrılsınlar birazcık tabiri caizse pişip. Her tarafı ince ince döktüm. Sadece bir en son baktım. Kel kalan bir yer varsa şöyle fırçayla oraya da birazcık haksızlık olmasın. Şöyle dibinde birazcık varsa oraya da bandırıp tabii ki her tarafa koyabiliriz. Şimdi bunu kısık ateşte içi de iyice böyle çıtırdasın diye pişireceğiz. 160 derecede. Bu arada bunu yağlamadan o hali hazırlayıp dolaba atıp böyle bir gün iki gün bekletip en son işte yağlayıp fırına atıp bayramda falan kullanabilirsiniz. 160 derecede böyle ortanın bir altında pişecek. Alt üst ve fan da var yine her şey çıtırdaması için. 1 saat pişecek yani böyle nar gibi kızaracak yani böyle hafif böyle altın sarısı olmayacak. Böyle güzelce kızaracak. Ondan sonra alacağız sıcakken üzerine Joster orayı da artık gelince. Sargı burmalar pişerken ben de şerbeti hazırlayacağım ki o 1 saat pişecek. Bu 1 saatte pişer. Ondan sonra birazcık soğuturuz. 3 bardak, 3 su bardağı şeker var. 3 su bardağı şekere 2 su bardağı su olacak. Bir de ufak bir anne hilem var. Annem dedi ki şerbetine 2 tane karanfil, 1 çubuk da tarçın atarsan çok daha lezzetli olur. Ben de denedim, hoşuma gitti. Şimdi burada şerbette esas olan su kaynamadan önce şekerin erimesi lazım. Şunları şöyle soğukken atalım ki iyice içine versin. 2 tane atacağım sadece karanfili. 1 çubuk da tarçın. Bu sadece işte ısınırken su kaynamadan önce şekerin iyice erimesi lazım ki sonrasında şekerlenmesin. İşte şerbet sıcaksa tatlı soğuk olacak, tatlı sıcaksa şerbet soğuk olacak. Birbirine zıt olacaklar. Ama baklavada böyle bir fikir ayrılıkları var. Çünkü Antep baklavası, o videolarda hep izlediğimiz bayağı sıcak baklavanın üstüne sıcak şerbeti döküyor. O yüzden öyle oluyor. Annem, ben şerbeti de soğuk yapıyorum, sargı burmayı da soğuk koyuyorum dedi. Sanıyorum kendisinin bulduğu bir hile. Yani evet bayramın 3. 4. gününde yediğimde de annemin sargı burmaları çıtır çıtır. Ama bizimkinin o kadar bekleyeceğini zannetmediğim için ben bugün sıcak tatlının üstüne soğuk şerbeti dökeceğim. Zaten muhtemelen yarın bitmiş olacak. Tatlı tatlı kaynamaya başladı şerbetim. Burada 2 kaşık falan limon suyu sıkacağım içine ki soğuyunca şekerlenmesin. Aman, bir tane çekirdek düşürdüm, onu alacağım. Limonu da koyduktan sonra bunu 2-3 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Şerbeti soğumaya bırakacağım. Sargı burmada pişene kadar bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar burada buluşacağız. Sargı burma fırından taze çıktı. Şu an sıcacık. Sıcağa gitmeden şerbet de soğudu. İçinden karanfili tarçını aldım. Üzerine coslatıyorum. Şu an bayağı
ustalık eserinmiş gibi hissediyorum. Övünçle de olduğu için koltuklarım kabardı. Evet, üstlerine birazcık tereyağının sütü kalmış, böyle yer yer siyah noktaları var ama hiç önemli değil şu an bayağı. Gerçekten bunu başarabilmiş olmanın verdiği tatmin, hani tepsilerce açsın anneniz, anneanneniz, onun gibi değil. Hani bir deneyin, 2 kere deneyin, 3 kere deneyin. Ramazan'da günler bol, vakitler, günler uzun, vaktiniz çok. Naçizane tavsiyem, yani bir kere yaptıktan sonra gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. O hani her bayram, her Ramazan bunları açan teyzeleri şu an daha iyi anlıyorum. Daha yolu çok daha başındayım tabii onlara göre. Hayırlı Ramazanlar, ne diyebilirim ki? Yemeyeceğim ama şöyle bir çatalla bunu kırıp çıtırtısını dinletmek isterim. Şöyle çatalla giriyorum. Oo. Bundan sonrası zalimliğe girecek. Ramazan şimdiden hepimize hayırlı olsun. Bol bereketli ve mutlu sofralarımız olsun. Sargı burnumu beğenirseniz, yaparsanız lütfen bana yazın. Fotoğrafını gönderin. Bu karanfili tarçınlı şerbeti de beğenip beğenmenizi mutlaka aşağı not edin. Ramazan'da benden başka ne tarifler istiyorsunuz, onları da yazarsanız ayrıca sevinirim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar da geldiyseniz ne mutlu bana. Naçizane bir videoyu beğenip bir de abone olursanız daha da mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bu arada benim diğer videolarımı izlemek isterseniz buradan gidebilirsiniz. Veya buradan da gidebilirsiniz. Kanala da hala abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.